Ve müthiş bir ilahi adalet var. Biz her birimiz aslında ne olduğumuzu hatırlamak için buradayız ve bir tekamül için buradayız. Ve eylemlerimizin sonuçlarıyla yüzleşmek için de buradayız. Kendini değersiz hissetmemek için ya da bu yetersizlikse bir şey yapman lazım ki ondan kurtul. Bizi en rahatsız eden, en çok bizi oyalayan, yoran durumlardan çıkış yolu var. Bu hep böyle olamaz. Hep aynı şeyi yaşıyor olmam normal değil. Burada bir tuhaflık Evet, var. burada bir tuhaflık var ve buradan çıkışın da bir yolu olması gerekiyor. Hangi duyguya maruzsanız, hangi duygu sizin içsel duygunuzsa bu değersizlik olabilir, yetersizlik olabilir. Bence Allah sonsuz sevgi. Ben şimdi bir yudum su içtim. Kolumu aldım, elime aldım, kaldırdım, dudağıma götürdüm, yuttum suyu falan. Hepsi için beynimde bir nöron ağı tetiklendi. İşte beyaz bir ceket giymişsiniz. Çok güzel böyle açık yeşil, turuncu renkler var. Bir şekliniz var, bir görüntünüz var. Bu gerçekten böyle mi? İnsan gözü belli bir ışık aralığını görüyor. Geri kalan ne oldu? Onları görebiliyor olsam sizi nasıl göreceğim ben? Ya da dünyayı nasıl göreceğim? Evrendeki var olan her şeyin aslında birbirinden ayrı gibi gözükse de, yani bunlar ayrı gibi gözüküyor. Sizle ben ayrı gibi gözüküyoruz ama aslında en temelde biriz. Efendim merhabalar. Elimde şahane bir kitap var. İlk kitabı değil ama son kitabı diye sizlere gösterebilirim. Gül'ün Açtığı Gece, Başak Sayan bizimle. Başak Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Biz de ayaklarınıza sağlık diyoruz size. Şimdi ben sizi zaten bilen biliyor, tanıyanlar tanıyor. O yüzden bildik taraflarınızdan değil de sizi şöyle izleyiciye tanıtsam yanılıyor olabilir miyim? Hakikatin peşinde bir yolcu olarak görüyorum ben sizi. Evet. Çok güzel Doğru bir mu? tanım. Kesinlikle. Süper. Bu kaçıncı Kesinlikle öyle. kitap? Bu 8. kitap. 5. roman, 8. kitap. İnşallah daha nicelerini yazmak İnşallah. nasip olsun tabii. Kaleminize sağlık olsun. İlginç bir hikayesi var. Buradan yola çıkarak da bugün güzel bir söyleşi planladık. Sadece başlangıç olarak şunu merak ediyorum. Hani dedim ya, herkesin bildiği bir taraflarınız var da. Sonra bu kitap yazma. Kitaptan da ziyade sizi hakikatle buluşturan, size o ilhamı veren bir kırılım noktası mıydı hayatta? Aslında şöyle, ben ilk soruya dönersek hep yani beni tanımlayan kelime aslında yazmak. Okumak ve yazmak. Çocukluğumda da böyleydi. Beni bilen herkes hep yazdığımı bilirdi. Yani ilk romanım yayınlanmadan önce de işte gazetede de yazılar yazdım, makaleler de yazdım, kendi web sayfam için yazılar yazdım. Bütün arkadaşlarıma mektup yazardım. Yani hep bir yazma Kalem kuvvetliydi yani. vardı ve en iyi de kendimi yazarak ifade ettim. Mesela diyelim bir problem yaşadık. Ben o problemi çözmek için mektuplar yazarım. Eşinize de notlar bırakıyor musunuz? Tabii hala yazarım. Hatta evlilik sebebimiz o mektup. Süper. Anlatırım. Dolayısıyla hep yazdım hayatım boyunca ve ilk öykülerimi de ilkokulda yazmaya başladım. Çünkü benim asker bir baba ve Almanca öğretmeni bir annenin çocuğuyum. Ben bir ilk çocuğum. Çok büyük bir baskı vardı evde, yani mükemmel çocuk yetiştireceğiz endişesiyle. Benim nefes aldığım anlardı, kitap okuduğum anlar. Yani o ortamdan kaçıp başka bir, çünkü edebiyat kaçıştır bir taraftan da. Yani okumak çok önemliydi. Yazmak okey. Yazmak geldi. Ama bu içerikler niye? Şimdi orada oraya sizi geleceğim. oraya yönlendiren, ben mesela hakikatle buluşmamı hep anlatırım. Anneannemin bir cümlesi sebep olmuştu. Mesela size de bunları yazdıran, çünkü çok farklı konular, herkesin de öyle cesaret edebileceği konular değil. Önce bir içselleştirmek gerekiyor ya. Tabii ki de öyle. Nasıl içselleştirdiniz de bunlar Şimdi kitaba döndü? Çok nasıl gireyim konuya? Çok çocukluğumdan itibaren yoğun değersizlik duygusuyla, tabii ben bunu sonradan adlandırdım. İşte o mükemmel çocuk yaratma kaygısıyla, işte annemin ve babamın beni değersiz hissettirdiği anlar, işte filancanın oğlu Bunu daha iyi yapmış. not almış. Neden daha iyi değilsin? Yani bir aferin yok. Sürekli bir seni aslında motive etmeye çalışıyorlar. Ama o motive etme çalışmaları benim hep kendimi çok değersiz hissetmeme sebebiyet verdi. O çocukluk yaralarımız. Arkasından ergenlik döneminde akran zorbalığına çok fazla maruz kaldım. Ve bu bende müthiş bir değersizlik duygusu yarattı. Benim oyunculuğu tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de o değersizlikle başa çıkma çabasıydı aslında. Bunu tabii sonradan anlıyorum ben. Fakat ne kadar göz önünde olursanız olun, ne kadar başarılı olursanız olun, İnsanlar sizi tanıyor olsun, gelip fotoğraf çektirmek, işte imza almak istiyor olursa olsun, röportaj teklifleri yapılıyor, işte hakkınızda yazılar çıkıyor.
olursa olsun içinizdeki o değersizlik duygusu hiçbir zaman kaybolmuyor. Bu şuna benziyor. Boş bir şey var, kutu var, kova var. Siz o kovayı sürekli doldurmaya çalışıyorsunuz ama kovanın altı delik. Dolmuyor kova. Ve sonra şunu fark ediyorsunuz, ya ne yapsam olmuyor. Çünkü ilk başta hep şöyle düşünüyorsunuz. Çok başarılı olursam, işte herkes beni tanırsa, alkışlarsa, İçimdeki o boşluk dolar. böylece hani onlara ne kadar değerli olduğumu ispatlarım. Çünkü sizin içinizde var bu duygu aslında. Sonrasında benim bununla nasıl başa çıkabilirim sorusunun peşinden gitmeye başladım aslında. Ve bu duygu hayatınızda hep bir döngü yaratıyor. Hangi duyguya maruzsanız, hangi duygu sizin içsel duygunuzsa, bu değersizlik olabilir, yetersizlik olabilir, bağımlılık olabilir. Yani hiçbir şeye yetmeyeceğini, yapamayacağını düşünüp işte anneye bağımlılık, babaya bağımlılık ya da pek çok şeye bağımlılık olabilir. Neyse, utanç olabilir. Bu duygu neyse ya da sevilmeye layık olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz içinizde. Bu duygu sizi çeşitli eylemlere sevk ediyor. Bunu farkında olmadan yapıyorsunuz. Çünkü bizim benliğimiz bu negatif duyguları regüle etmek istiyor. Başa çıkmamız lazım. Çünkü bunlar rahatsız edici duygular. Yani o değersizliği hissettiğin anda kendini değersiz hissetmemek için ya da bu yetersizlikse bir şey yapman lazım ki ondan kurtul. Ve bunu otomatik pilotta yapıyoruz. Pat bir davranış, bir eylem, bir savunma stratejisi aslında o. Ve böylece ne oluyor? O duygudan kurtulduğun, atıyorum akran zorbalığına uğruyorsun, çocuksun, seni utandırdılar, alay ettiler. Sen o sırada kendini görünmez yapmış olabilirsin. Hani dikkat çekmeyeyim ben, dikkat çekmeden, böyle dikkat çekmezsem işte benimle alay etmezler, işte zorbalığa maruz kalmam. Bu o sırada küçük sizi kurtarıyor. Bu biz zaten ego bunu sizi kurtarmak için yapıyor. Ama sonra siz büyüdünüz, genç bir kadın oldunuz. İş hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Görünür de bir iş yapıyorsunuz. Evet, görünmüyorum diyorsunuz. Terfiye almıyorsunuz. Başkaları ilerlerken sizin yaptığınız işi görmüyorlar. Çünkü siz kendinizi bir noktada görünmez yapmışsınız. Tetiklendiğiniz her an hop o davranışı sergiliyorsunuz ve o davranış hep bir rutin yaratıyor, bir döngü yaratıyor ve siz hep aynı şeyi yaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu benim kaderim. Tam Bence de. sorularımdan biri buydu. O zaman sizin hikayenizden yola çıkarak aslında kader değiştirilebiliyor mu? Tabii ki de değiştirilebilir. Kader dediğimiz şey bizim kendi yarattığımız döngüler. Tabii ki de bütün kaderimiz değil ama bizi en rahatsız eden, en çok bizi oyalayan, yoran durumlardan çıkış yolu var. Ben bunu çok genç yaşta fark ettim. Yani içimden bir ses hep şunu söylüyordu. Bu hep böyle olamaz. Hep aynı şeyi yaşıyor olmam normal değil. Burada bir tuhaflık Evet, var. burada bir tuhaflık var ve buradan çıkışın da bir yolu olması gerekiyor. Yani bu bir kader olamaz. Yani hep içimdeki ses bana bunu söyledi. Ve ben de onun üzerine gittim. Bu yüzden o kadar fazla disiplinle uğraştım ki. Felsefeyle uğraştım. Psikoloji, felsefe, dinler tarihi, bilim, fizik. Ya aklınıza gelebilecek her şey. Bir de meraklıyım. İkizler burcuyum zaten. Süper. Bu disiplinleri birleştirdiğinizde hayat, Evet. dünya, insan. Başak Sayan'ın elinde ne var bize aktaracağı? Ne aslında buldu? kitapta bunu daha net anlatıyorum. Göstereyim. Ama biz her birimiz aslında ne olduğumuzu hatırlamak için buradayız ve bir tekamül için buradayız. Ve eylemlerimizin sonuçlarıyla yüzleşmek için de buradayız bir taraftan da. Yani her bir eylemimizin bir sonucu var. Dolayısıyla işte bu hakikat yolculuğu böyle başladı. Ve bu yolculuk sırasında düşe kalka kendim öğrendiğim pek çok şey oldu. Buradan çıkış yollarıyla alakalı da aldığım eğitimler, verdiğim eğitimler, çok fazla şey deneyimledim. Hangisi Şimdi bir işe taraftan yarıyor, da aktarıyorsunuz hangisi da. tabii. Çünkü İyileşme hikayelerine imza Aynen atıyorsunuz öyle. yani doğru tanımlıyorsam eğer. aynen öyle. Çünkü bir farkındalığa vardığınız zaman dönüp diğer insanlara, sizinle aynı durumda olan diğer insanlara bakın burada böyle bir çıkış yolu var demek istiyorsunuz aslında. O Dolayısıyla daireden çıkabiliyoruz evet, yani. kesinlikle. Doğru tekniklerle mi? Evet, Doğru kendi bir içinize düşünce kalıbı bakmanız gerekiyor. oluşturmayla mı? Kesinlikle öyle. Bir defa ilk önce sizin kendi döngülerinizi yaratan eylemlerinizin ne olduğunu anlamanız gerekiyor. O eylemlere hangi duygu sebep oldu? O duyguyu yaratan düşünce neydi?
O düşünceyi yaratan inanç neydi? Çünkü aslında bir inanç, bizim sahip olduğumuz düşüncelerin hepsi bizim içimizdeki inançlardan kaynaklanıyor. Her bir düşünce bir zihnimizde belirir belirmez vücut ona bir yanıt veriyor. Duygu. Duygu dediğimiz şey bir kimyasal, bedenin ürettiği. Ve o duyguyu ürettiğimiz anda, o kimyasalı, bizim saç telimizden ayak parmağımıza kadar bütün hücrelerimiz o kimyasala maruz kalıyor. Ve o duyguyla biz harekete geçiyoruz. Bu eğer zor bir duyguysa, düşük frekanslı, rahatsız edici bir duyguysa ondan kurtulmak için bir eylem sergiliyoruz. Ama bunu otomatik pilotta yapıyoruz. Çünkü insan dediğimiz varlık gününün %97'sini otomatik pilot modunda geçiriyor. Bir düşünün, mesela sabah uyandınız. %3 mü söz hakkımız Tabii ki de var? öyle. Eylem hakkımız bilinçli var. kısmımız %3. %97 biz bilinç dışı varlıklarız. Yani ve sadece bütün hayatımız boyunca, özellikle de ilk 0-7 yaş arasında aldığımız, yaşadığımız ortamda aldığımız geri bildirimlerle oluşmuyor bu inançlar. Bize aktarılıyor. Şimdi bütün duygular bir kimyasal. Biz o kimyasalı salgıladığımız anda ona maruz kalıyoruz. Bütün hücrelerimiz. Eğer hamileysek çocuk da o kimyasala maruz kalıyor. Eğer siz kortizol üretiyorsanız çocuk o kortizolu alıyor. Çocuğun beyni şunu demiyor. Annem şimdi kortizol üretti, ben de bunu aldım, bu benimle alakalı değil demiyor. Onun beyni, yani beynimiz ayırt etmiyor hiçbir şeyi. Beyni alıyor vücudu, sanki kendi duygusuymuş gibi onu işliyor. Dolayısıyla siz hangi inanca sahipseniz aslında çocuğunuz da o inanca sahip ve bunun kuşaklar boyunca, çünkü annemizin ve babamızın hücrelerinden meydana geldi. Tabii. Bütün 7 kuşak öteye gidiyor derler, bilmiyorum. Geçmiş kuşakların bütün travmalarının yükü hücresel bazda bize aktarılıyor. Yani biz doğduğumuz anda zaten dolu bir hard diskle dünyaya geliyoruz aslında. Siz o zaman kendi tecrübenizden yola çıkarak kendi kırılgan yerlerinizi aşmak için de hani farklı bir sürü disiplinden de faydalandınız ya. O zaman çocuk yetiştirme biçiminiz anne ve babanıza göre farklılaştı mı? Tabii ki de farklılaştı. Başarı odaklı değil de ne odaklı çocuklar yetiştirdiniz? Allah bağışlasın evlatlarınızı bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de başarılı olmalarını çok istiyorum ama mesela onları kıyaslamıyorum. Ne birbirleriyle ne başkalarıyla. Kendi aralarında mesela bir rekabet var ikiz oldukları için ama sürekli onun altını çiziyorum. Herkesin ayrı bir yeteneği var. Herkes bu dünyaya bir hediyeyle gelir. Rekabet edecek bir şey yok aslında. Yani rekabet bir yerde iyi ama bir yerde de yıpratıcı olabiliyor. Hep bunun altını çiziyorum. Ve çocuklara çok doğru bir şey öğrettiğimi düşünüyorum. Ben bunu çok geç öğrendim. Keşke bu bilgiyi çok erken yaşta biliyor olsaydım. Biz bu hayatta eylemlerimizin sonuçlarını deneyimlemek üzere varız. Ne demek ve, bu? Çok derin bir konu ama şunu söyleyeceğim. Azıcık bize Ben anlatın. burada ne yapıyorsam bunun bir karşılığı var. Arada zaman olduğu için biz o eylemin karşılığını, o eylemin sonucunu göremiyoruz. Ve insan ömrü aslında bazen buna yetmeyebiliyor. Her eylemin bir sonucu var. Bu net ve müthiş bir ilahi adalet var. Aslında baktığınız zaman ben size zarar verdiğim zaman onun bedelini öderim ben. Bana da birisi zarar verir ve ben bunu çocuklarıma çok iyi öğrettim. Siz ne yapıyorsanız çok dikkatli yapın. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü mutlaka yaptığınız şey iyi ya da kötü size geri dönecek. Bir gün oğlum dedi ki bana, Milan, anne hep sen dedi bana bunu söylüyorsun ya. Ben dedi senin ne demek istediğini bugün çok iyi anladım. Ama dedi sen bir şey eksik söylemişsin bana, arada zaman var dedi. Ne oldu dedim. Bundan birkaç ay önce arkadaşlarından birisi işte çelme takıp düşürmüş. Sonra da karşısına geçmiş, ağlamış oğlum, çok canı yanmış. Gülmüş mü? Gülmüş bir grup arkadaşıyla beraber. Bugün dedi aynısını yaşadı. Birisi dedi ona çelme taktı düşürdü ve ona geçip güldüler dedi. O an dedi anladım, bana onu yaptığı için aynısını yaşıyor anne dedi. Ama dedi sen bana aradan zaman geçtiğini söylememiştin. Hani hemen olmuyor dedi. Biraz zaman geçiyor. Biz insanlar, yetişkinler de hemen bekliyoruz evet, ya. hemen olmuyor çünkü taşlar yerine oturacak. Çünkü ben hep onu diyorum. Yaratıcının zamanlamasıyla, Allah'ın zamanlamasıyla bizim zamanlamamız bir değil. asla birbirini tutmuyor. Kesinlikle öyle. Şimdi günün açtığı gecenin bu kapağındaki bu cümle benim çok ilgimi çekti. Diyor ki ölüm yalnızca faniler içindir. Hakikate erenler için ne doğum olur ne de ölüm. Yani ben ölmüyorum da o zaman doğmuyorum da
anlamı mı çıkıyor? Biraz beyin yakıcı ama eminim Evet. güzel bir şekilde anlatacak. Bunu da oğluma anlattığım şekliyle anlatayım. Lütfen. Mesela şimdi onu buraya çağırsanız, benimkileri gelseler buraya, bunu sorsanız size şöyle cevap verirler. Bizim bedenlerimiz bu gezegende kullandığımız arabalarımız, araçlarımız ve zaman içinde eskiyorlar. Çünkü bir kaos var evrende, entropi var. Eskimek zorunda. Bir süre sonra kullanılmaz hale geliyor. Biz bu araçları kullanan varlığız. Bu aracı kullanıyoruz ama aracın kendisi değiliz. Araç eskidiği zaman gidiyoruz. Güzel. Bak aslında beynimizi yakan bazı sorular var ya Başak Hanımcığım. Bir çocuğa anlatır gibi anlatsak aslında her Evet. şey yerli yerine oturuyor. Aynen öyle. Biz mi karmaşıklaştırıyoruz insanları? Aynen. Yani bütün yetişkinler. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Yani sizin öyle. o zaman dünya algınız Evet. ne? Buradan yola çıkarsak. Bu bedeni kullanan varlıklarız ve bir sebeple buradayız. Tekamül ediyoruz ve eylemlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz. Ve dolayısıyla da yeni karmalar yaratmadan var olanları çözümleyerek tekamülümüzü bir üst seviyeye çıkartmak esas amacımız bence. Öte dünyayı nasıl tanımlarsınız? Ulaşabildiniz mi? Tüm bu uğraştığınız disiplinlerden yola çıkarsak. Evet, tabii nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çünkü bunlar aslında anlatılması çok kolay çok olmayan zor, evet. konular. Sadece şunu söyleyebilirim. Hakikat kelimelerle anlatılmaz. Sembollerle anlatılır, mesellerle anlatılır. Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta, pek çok kutsal kitapta aslında sembollerle ve mesellerle hakikati anlatma çabası var. Ama onu insan zihni sınırlı. Algılıyor. Ne kadarsa kapasitesi o kadarını algılıyor ve o kadarla yorumluyor. O yüzden benim cennet cehennem algımda, öte dünya algımda çok daha farklı. Sınırlı. Herkesin farklı. Bence Allah sonsuz sevgi, ilahi adalet ve müthiş bir aşk duyuyorum mesela ona. Ve bütün insanların içine aslında çok önemli bir terazi koymuş. Sadece o terazisi bozuk olan insanlar yanlış yapıyorlar. O terazi vicdan. Ahlak zaten vicdanla gelen bir şey. Bunun için size birilerinin bir şey söylemesine ihtiyacınız yok. Orada bir terazi var. Yazılımda var çünkü Aynen o öyle, terazi. aynen öyle. Sen o teraziyi hangi oranda Tabii ki de. tutuyorsun? Mesele bu. Şimdi Gül'ün açtığı geceyi bize yazar anlatsın. Böyle kısacık birkaç cümleyle kitabı nasıl anlatırsınız Başak Hanım? İlginç bir hikayesi var. Evet, ilginç bir hikayesi var. Şems'i anlatıyorum aslında kitapta. 2 ayrı zamanda geçen. Alamut Kalesi çıkışta Alamut olduğunu Kalesi'yle. söylüyorsunuz. Evet, çünkü bu bilgiye de 13. yüzyılda yaşamış Devlet Şah adında bir tarihçinin ilerideki insanlar, sonraki kuşaklar öğrensin diye kaleme aldığı. Çünkü dönemindeki bütün siyasi ve toplumsal olayları şiir şeklinde aktarmış. Tezkire-i Şura adında bir kitabına. O kitap da benim elime geçti. Bir sahaflar gezisi sırasında eski kitaplar biriktiriyorum ben. Nasip olacak ya işte. O kitabı Güzel yazdıracak ya tabii. Aynen, kesinlikle. Kitabı açtım, okumaya başladım ve bu bilgi beni çok şaşırttı. Fakat bir taraftan da Şems'le ilgili benim kafamda hep bir soru işareti vardı. Çünkü şimdi Mevlana çok önemli bir insan ve çok önemli bir dini otorite o tarihte. Mevlana gibi bir dini otoriteyi, ilim, irfan sahibi bir adamı eğitebilecek kadar yüksek bilgiye, ilme, irfana sahip bir insanın sıradan birisi olması mümkün değil. Şimdi ama sıradan biri gibi anlatılır. Kim olduğu belli değil, gittiği medreseler belli değil, eğitim aldığı hocalar belli değil. Bu mümkün değil. Birden fazla yabancı dil konuşuyor. Bu yabancı dil sıradan bir derviş alamaz. Yani hem maddi olarak yapamaz bunu hem de öyle bir ortamı yoktur. Dolayısıyla hep bu bir kafamda soru işaretiydi. Keza işte 2 sene beraber çalışıp sonrasında ortadan kaybolması da bir soru işaretiydi. Arkasından öldürülme şekli de hep bir soru işareti vardı kafamda. Bir muamma var evet, yani. Aynen öyle. Fakat ben Devlet Şah'ın kitabını okuduktan sonra Nizari tarihini ve İsmaili felsefesini incelemeye başladım ve büyülendim ve bütün taşlar tık 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 yerine oturdu. Yani hep sorduğum ama neden öyle, ama neden böyle, burası benim kafama oturmuyor dediğim ne varsa hepsi yerli yerine oturdu. Yani şöyle mi? Alamut Kalesi çıkışlı, görevli. Şöyle 6. Alamut imamı Hasan Sabbah öldükten sonra başa gelen 6. Alamut imamı Celalettin Hasan.
Ve Celalettin Hasan, şimdi Nizariler çok kapalı bir topluluk. Müslüman kabul edilmiyorlar. Çünkü Kur'an'ı Batıni tarafından alıyorlar. Diyorlar ki biz bu görünen zahire bakmıyoruz. Bütün ayetlerin arkasında daha derin bir anlam var. Bununla Batına uğraşıyoruz. bakıyoruz, biz buna inanıyoruz diyorlar. Celalettin Hasan düşünüyor, taşınıyor ve diyor ki ben diyor Sünni İslam'ı kabul ettim. Tarihte bunun nedeni yazmıyor. Yani hala takiye yapıyor diyenler var. Gerçekten Sünni Kabul İslam'a etti inandı diyenler var. Çünkü bu hamle neticesinde dönemin halifesi Nasır'la ittifak kuruyor. Alaaddin Keykubat'la ittifak kuruyor Moğollara karşı. Ve oğlu Şemseddin'i de Tebriz'e yolluyor. Sünni İslam felsefesini öğrensin diye. Çünkü ilk başta kabul edilmiyor. Takiye yapıyor diyor halife. İşte Alamut Kütüphanesi'ne bir sürü alim davet ediyor, Sünni alimleri. Bütün Batıni kitaplar bir kısmı kaçırılmış, yakılıp yıkılıyor ve oğlum da işte bu Sünni İslam'ı öğrensin diye yolluyor. Ve sonra da öldürülüyor eşleri tarafından. İlginç bir hikaye. Evet, eşleri çünkü Moğollara karşı tarafsız olmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ancak öyle kurtulabileceklerine inanıyorlar ve dolayısıyla zehirliyorlar. Sonra Şems'in yolculuğu, yani bugün biz ta ötelerden bugüne halen Mevlana ve Şems'in birlikteliğinden doğan o öğretileri konuşuyorsak onun Evet. yolculuğu sonra nasıl devam etti? Uzun dönem mesela Kuhistan valiliği yapıyor Şemseddin. Orada hem çok iyi eğitimli, hem savaş eğitimi var, askeri eğitimi var, hem siyasi eğitimi var. Bütün o karışık dönemde bunları yapıyor. Aynı zamanda da baş dayısı, yani ülkenin inancının yayan kişi, öğretiyi yayan. Mesela Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni nasıl aldığı çok ilginç. Tek bir kurşun atılmadan, kurşun yok o tarihte, tek bir kılıç çekilmeden Sallanmadan. alınıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü içeriye giriyor gizlice, bir şekilde içeri girmeyi, sızmayı başarıyor ki bu arada Alamut öyle bir yer ki içeri hani fethedilmesi mümkün değil. Çok sarp kayalıkların üstünde. İçeride uzun bir süre kalıyor ve bütün askerleri, Mehdi o zaman kalenin komutanı, bütün askerleri kendi inancına çevirdiği için anlatarak hakikati, yani aslında öğretiyi anlatıyor. Teslim ediyor Mehdi kaleyi. Yani öyle fethediyor. O yüzden onlarda öğretiyi yaymak çok önemli. En önemli şey. Bu yüzden de başdayılık çok önemli bir makam ve de işte o da kendi eğittiği kişileri çeşitli eyaletlere yollayarak öğretiyi yaymaya çalışıyor. Şems de onlardan Tabii ki de zaten biri. evet, Alamut Prensi deniyor. Devlet Şah'a göre tabii. Bu öğreti benim hem bu tarih anlatısı hem de İsmaili felsefesi beni çok etkiledi. Ve dediğim gibi kafamdaki soru işaretleri de oturduğu için dedim ki tamam, benim bunu anlatmam lazım. Özellikle de Şems'in Mevlana'yı eğitme teknikleri. Şems bir melami, melamilik tasavvufta bir yol. Şimdi nedir derseniz eğer, aslında nefis terbiyesi. Tam onu soracaktım. Başak Sayan. Hani hayatta en zor sınavımız nefsle mücadelemiz ya. Evet, ego. Gidiyoruz. Nefis, ego Evet, demek. aynen. Gidiyoruz ama sonra bir duvara tosluyoruz. Ne kadar ben oldum desem de. Başak Sayan nefsini bütünüyle terbiye edebildi mi? Mümkün. Bu öğretilerden yola çıkarak. Törpülemeyi tabii ki de başardım. Evet. Ama tamamen Mümkün onu değil. mümkün, ancak o zaman peygamber falan olabilir. Tabii. Herhalde ki onların bile öyle değil. Yani Mesela hangi teknikler var elimizde? Şimdi izleyici dese ki ben de o teknikleri kullanmak istiyorum. Birkaç Tabii ki de. örnek verebiliyor muyuz? kitapta daha detaylı anlatıyorum aslında ve bunu şöyle anlatıyorum. Hem Şems'in Mevlana'yı nasıl eğittiği üzerinden, çünkü çok sert ama çok etkili metotlar, hem de günümüz hikayesinde Şirin ve Algan üzerinden. Çünkü bu nefis teknikleri aslında günümüzdeki terapide kullanılan egonun savunma stratejilerini çökertme yolları. İkisi de aynı şey. Az önce bahsettim ya. Tasavvuf da aynı şeyi söylüyor, Tabii ki de. bilim de aynı şeyi söylüyor. Evet, ikisi de aynı şeye farklı cevaplar. Ama aslında aynı cevabı veriyor, farklı bir dil kullanarak. Hani ilk başta bahsettim ya, siz bir inançla yoruluyorsanız ve o inanç sizi bir duyguya sürüklüyor, o duygu da sizi bir eyleme sürüklüyor. Bu da sizin döngünüz oluyor, kaderiniz. Ve siz bunu otomatik pilotta yapıyorsunuz, farkında değilsiniz. Bu sizin egonuzun, yani o sergilediğiniz davranışlar sizin egonuzun bulduğu savunma stratejileri. Ancak siz o neyi neden yaptığınızı anlayıp onu yapmayı bıraktığınızda onu çökertebilirsiniz. Yani
o yolu ortadan kaldırabilirsiniz. Neden? Çünkü ben şimdi bir yudum su içtim. Peki. Sadece şu eylem bile, kolumu aldım, elime aldım, kaldırdım, dudağıma götürdüm, yuttum suyu falan. Hepsi için beynimde bir nöron ağı tetiklendi. Ben her eylemi yaptığımda, her bir düşünce zihnimde belirdiğinde ve her bir duyguya girdiğimde beynimde bir nöron ağı aktif oluyor. Yani o bahsettiğim savunma mekanizmalarını sergilerken ben farkında olmadan otomatik pilotta bir nöron ağı devrede ateşleniyor ve bunu hayatım boyunca yaptım. Tetiklendim, bir davranış sergiledim. Tetiklendim, bir davranış sergilendim. Hop bir tetikleyici olduğu anda ortaya çıkan bir davranış kalıbı var. Şimdi 2000 yılında Eric Kandel adında bir nörolog Nobel kazandı. Nobel kazanma sebebi şu: beynimizdeki nöron ağları ne kadar uzun süre tetiklenirse o kadar güçlü bir otoban gibi güçlü hale gelir, böyle dev bir otoban gibi. Ne kadar az tetiklenirse atıl hale gelir ve artık yok olur diyor. Yani bu şu demek: siz o davranışı, çünkü o davranış da bir nöron ağı tetikliyor. O davranışı kestiğiniz anda, ama bunu kesmek hiç kolay değil. Çünkü unutmayın, siz tetiklendiğinizde, utanç hissettiğinizde o davranışı sergileyerek utançtan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ya da değersiz hissettiğinizde. O davranışı sergilememek çok ciddi bir efor istiyor. Bir defa farkındalık istiyor ve efor istiyor. İşte orada siz yeni bir davranış sergilediğiniz için yeni bir nöron ağı aktif Yeni bir oluyor. yol bulmak. Aynen öyle. Cancağızım yeni bir nöron dedikleri. ağı. Öteki artık kullanılmadığı için aktif halden çıkıp atıl hale gelmeye başlıyor. Yani bunun bilimsel açıklaması aslında bu. Biz tasavvufta ne diyoruz? Her gün Tasavvuf, yeni nefis şeyler diyorsun. söylemek lazım. Yani mesela diyoruz. işte şimdi Mevlana çok önemli bir konumda. Dini bir otorite, sultanlar, vezirler, müridi ağzına bakıyorlar. Yani çok babası da öyle. Ve ister istemez onun da nefsinin tutunduğu taraflar var. Şan, şöhret, bunlardan sıyrılması lazım ki ilerleyebilsin. Tam buralarda mı Şems devreye giriyor? Tabii ki de, zaten o da sürekli dilemiş bunu. Yani öyle bir hoca çıkart ki benim karşıma, hani ben bu yolda daha hızlı ilerleyeyim diye. Şems de onu çok kısa sürede işte bu egosunun tutunduğu dallardan, nefsini yani nasıl çıkartabilir? Bu melami teknikleriyle, çok sert teknikler. Mesela küçük bir örnek kitapta da var. Bir gün diyor ki, bu da bilinen bir anlatıdır aslında. Gecenin bir vakti senden bir şey istiyorum diyor. Ne istersen söyle diyor. Şimdi diyor git diyor Rum meyhanesine, bana 2 fıçı şarap al gel diyor. Bilirsiniz bu hikayeyi. Evet ama anlatalım lütfen. Bir şok oluyor. Tamam diyor, hani birini yollayayım, aldırayım diyor. Şimdi bir taraftan da şey diyor. Yani hocam bana bunu diyorsa bir bildiği var. Aynen. Hayır diyor. Ben diyor kahyadan istemedim, senden istedim diyor. Sen gideceksin, alacaksın, isteyeceksin. Saklanmadan, gizlenmeden geri geleceksin o fıçı şaraplarla. Ne yapacağını şaşırıyor. Zaten oğlu çok tepki gösteriyor. Fakat gidiyor. Yani aslında burada yaptığı şey, sonrasında olanları anlatmayacağım. Kitapta anlatıyorum çünkü Ama onu. ne var elimizde? Yani bu eylemle aslında Mevlana olmak yolunda nasıl bir adım attı? Neyi öğretti ona Neyi Şems? öğretti? El alem ne der? En çok Dediği, yaptığımız işte aman benim işte şöhretim lekelenir, insanlar hakkımda ne düşünür? Ben işte herkesin ağzının içine baktığı, işte ağzından çıkan her kelimeyi doğru kabul ettiği bir üstadım, hocayım. Ne olur halim beni işte şarap isterken gördüklerinde, hep bunu düşünüyor. Egosunun fısıldadığı şeyler ve bu şan, şöhret ve itibarını koruma arzusu farkında olmadan onu belli bir döngüde tutuyor. Onu oradan başka türlü çıkartamaz. Yüzleştirecek ki, o korkunun üzerine gidecek ki, tabii. itibarını kaybetme korkusunu yok edecek ki, ancak öyle İşte çıkartabilirsin korkularımız oradan. bizi ele geçiriyor ya. Evet, aynen. O korkularla da hep hayatımızı sürdürüyoruz ya, bu yaşa geldik. Aynen. Hala hepimizi tetikleyen korkular Kesinlikle var. En sevdiğimiz, en bayıldığımız da kendimize en teslim ettiğimiz, şeksiz şüphesiz, el alem ne der? Aynen. Ya el alem diye bir çete var biliyorsunuz. Son soru. Tüm bunları böyle taçlandırmak adına soruyorum bunu. Size göre gerçekten bir illüzyonun içinde miyiz? Bunu da izleyici hep yanlış anlıyor. Sanki bir illüzyonun içindeysek sınav yok, tekamül yok Olur falan mu? gibi algılıyorlar. Nasıl bir illüzyon eğer bu illüzyonsa?
Şöyle aslında bakmak gerekiyor. Mesela şimdi biz bu odanın içindeyiz. Ben size bakıyorum. İşte beyaz bir ceket giymişsiniz. Çok güzel böyle açık yeşil, turuncu renkler var. Bir şekliniz var, bir görüntünüz var. Bu gerçekten böyle mi? Kim Benim bilir? gözüm, yani insan gözü belli bir ışık aralığını görüyor. Çok çok küçücük bir ışık aralığı. Geri kalan spektrumun, hani onu saymıyorum. O koca spektrumdaki minicik bir aralık. Geri kalan ne oldu? Onları görebiliyor olsam sizi nasıl göreceğim ben? Kim Ya da bilir? dünyayı nasıl göreceğim? Ya da 3 tane boyut algılayabiliyoruz. 3 boyut algılayabiliyoruz. Uzunluk, derinlik, genişlik. Ama 12 tane ispatlanan boyut var. Matematiksel olarak ispatlandı bu. Ama biz onu göremiyoruz. Göremiyor olmamız onların var olmadığı anlamına gelmiyor. Fakat görebiliyor olsak dünya nasıl gözükür? Bilmiyoruz. Kulağımız belli bir desibel aralığını duyuyor. Benim köpeğimin duyduğu sesleri ben duymuyorum. Ya da benim köpeğim de bir karıncanın duyduğu Onun sesleri gördüklerini de duyamıyor. görmüyorsunuz Aynen öyle. muhtemelen. Aynen öyle. Şimdi ben bu kadar sınırlı. Bu arada bir de bilinçli de değilim. Bilincimin ayık olduğum anı %3'ü yani. Kısacık bir aralık bilinç dışı faaliyet gösteren bir varlığım. Ben ne kadarını algılıyor olabilirim hakikatin, gerçeğin? O yüzden illüzyon. Baktığımız her şey illüzyon aslında. Beynimizin yorumladığı şeyler. Duyu organlarımızın, sınırlı duyu organlarımızın beynimize ilettiği elektrik iletilerini beynimizin yorumlaması. Bu kadar. Dolayısıyla tabii ki de illüzyon. O yüzden mi Allah'la bilim hiç bu kadar birbirine yakın olmamıştı diyorsunuz? Yani daha önceden tabu gibi gözüken ya da sır gibi gözüken bazı şeyleri aslında bilim çözmeye yaklaştı mı? Sürekli çözüyor zaten. Bundan 100 yıl önce mesela kuantum fiziği. Evet. Olağanüstü şeyler. Bildiğimiz klasik fizikçiler yüzüne bakmıyordu bu konunun. Evet. Şimdi fiziğin ta kendisi Aynen oldu değil öyle. mi? Yani klasik fiziği, yani fiziği klasik fizik ve kuantum fiziği diye ikiye ayırdı. Ve mesela kuantum fiziğine göre bence bu olağanüstü bir bilgi. Dolanıklık prensibi. Evrendeki var olan her şeyin aslında birbirinden ayrı gibi gözükse de, yani bunlar ayrı gibi gözüküyor. Sizle ben ayrı gibi gözüküyoruz ama aslında en temelde biriz. Dolanık haldeyiz. Çünkü hepimiz atomlardan meydana geldik. Gösteriyor mesela. Bundan 150 yıl önce böyle bir bilgi Yoktu. tabii ki de tasavvuf işte erbapları, peygamberler bunu söylüyordu ama bunun bilimsel karşılığı bu. Belki bundan bir 100 yıl sonra başka bir şey konuşuyor olacak insanlık. Kim bilir, bilmiyoruz. Bu sırlar içinde de yaşamaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Yani sırları çözmek gibi bir iddiamız yok ama biraz böyle yaklaştığımızı hissettiğimizde de bir mutmain oluyor insan. Kesinlikle. Bence o mutmain duygusu var ya, size de bu kitapları o yazdırıyor olabilir mi Kesinlikle. acaba diyorum. Ben de bütün kitaplar ilham aslında. Kesinlikle. Başak Sayan'ın son kitabı. Alın, okuyun, okutturun, sevdiklerinize hediye edin. Bence gidin bunu okuduktan sonra, okumadıysanız başka kitaplarını da okuyun diyorum. Çok teşekkür ederim. Başak Sayan, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Farklı Çok bir keyif tarafımızı aldım. aslında izleyiciyle buluşturduk. Son söz yazarın. Umarım herkes için kendi içindeki karanlıkla yüzleştiği, çünkü hepimizin içinde bir karanlık var ve onu ne yazık ki bastırıyoruz. Fakat ne kadar bastırsak da o bizi yönetmeye devam ediyor. Ancak kendimizle, kendi içimizle yüzleştiğimiz zaman o sıkıştığımız döngülerin içinden bir türlü çıkamadığımız zaman bizi üzen, yıpratan o döngülerin içinden çıkabiliriz. Bunun için biraz cesaret gerekiyor. İşte o cesareti gösterip o ilk adımı attıktan sonra devamı geliyor. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ olun, ederim. var olun. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.